3 dakikada teknoloji serimize hoş geldiniz. Microsoft'un geneli açık büyük dijital etkinliği Ignite'da çok önemli duyurular yapıldı. 2 parçada bunlara değiniyor olacağız. İlk bölümümüz uygulama platformları ve altyapı servisleri. Karma gerçeklik ya da mixed reality önemli konulardan bir tanesi. Burada çok önemli bir duyuru yapıldı. Yeni bir platform duyuruldu. Microsoft Mesh. Fiziksel olarak bulunamadığımız çalışma ortamlarında sanal olarak var olacağız ve bizi birer hologram temsil ediyor olacak. Developerlara özel programlar duyuruldu ve çok önemli servisler bunları takip etti. Azure Remote Rendering bu servislerden bir tanesi. Kompleks 3 boyutlu modelleri Azure'un sınırsız işlemci gücüyle çok hızlı bir şekilde render ederek bulut üzerinden akıllı gözlükler ve benzeri cihazlara stream edebiliyor olacağız. Bir diğer önemli özellik de Azure Object Anchors. Objelerin 3D modellerini çıkaran, yapay zeka ile birlikte fiziksel ve sanal dünyaları tutarlı bir şekilde bir araya getiren çok önemli bir özellik daha. İletişim çözümleri Azure Communication Service dünyanın tamamen yönetilen ilk açık iletişim servisi. Developerlar açık bir iletişim platformunda herhangi bir mobil uygulamadan, herhangi bir web tarayıcıdan sesli ve görüntülü görüşmeler implemente ediyor olacaklar ve IVR gibi çok yaygın kullanılan iletişim kanallarına dakikalar içerisinde entegre olacak bu uygulamalar. Azure'da Java uygulamaları her geçen gün önemini arttırıyor. 2 önemli özellik geldi. Autoscale, Java uygulamalarını yüke bağlı olarak otomatik olarak ölçeklenebilmelerini sağlarken Managed Virtual Network tıpkı Türkiye'de de sıklıkla kullanılan, tercih edilen App Service Environment gibi uygulamaların kurumun kendi kurumsal network'ü içinde internetten tamamen izole edilmiş şekilde çalışabilmeleri olanağını veriyor. Arc for Kubernetes genele açık bir şekilde yayınlandı. Herhangi bir sunucuda, herhangi bir bulut ortamında, herhangi bir servis sağlayıcıdaki herhangi bir Kubernetes ortamını artık Azure Arc ile yönetebiliyoruz. Yönetmekle kalmıyoruz. Azure'daki otonom yapıları ve politikaları bu ortamlara uygulayabiliyoruz. Altyapı servisleri sanal makinelerin yaşam döngüsünü uçtan uca yönetmemizi sağlayan ve bunu bir ya da birkaç tıkla yapabileceğimiz Azure Auto Manage duyuruldu. Sanal makineleri reboot etmeden, baştan başlatmadan ve kesintiye uğratmadan güvenlik yamalarını uygulayabilmek bu önemli özelliklerden sadece birisi. Son olarak depolama tarafında bir duyurumuz var. Premium SSD ya da Azure Premium SSD yaygın kullanılan bir depolama servisi. Çok yüksek IOPS'lara çıkabiliyor. Burada bir performans tier yayınlandı. Buradaki depolama ünitesinin kapasitesini arttırmadan performansını dinamik olarak arttırabiliyor olacağız. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.